Renault Clio RS ile birlikteyiz. Renault'un küçük sınıftaki ateşli hatchback modeli olan Clio RS bu son derece sportif görünümünün ardında acaba neler vaat ediyor? Gelin hep beraber inceleyelim. Üçüncü nesil Clio RS artık sadece 5 kapılı olarak üretiliyor. Ancak diğer Clio'larda olduğu gibi C-üstünde gizlenen kapı açma kolları sayesinde 3 kapılı gibi algılanıyor. Önden bakıldığında geniş hava girişli yeni tampon ve logonun hemen altındaki RS logosu otomobilin gücü hakkında ufak tefek ipuçları veriyor. Siyah jantların ardına gizlenen kırmızı renkli kaliperler de RS'in sportif görünümünü pekiştirmiş. Otomobilin arkası ise tamponun iki tarafına yerleştirilen egzoz çıkışları ve gri renkli difüzörle farklılaşmış. Clio RS'in direksiyonu başındayım. RS'in iç mekanı daha uysal olan kardeşleriyle birebir aynı olsa da ufak tefek değişikliklerle daha sportif hale getirilmiş. Bunların başında rally otomobillerindeki gibi ortası kırmızı dikişli direksiyon simidi ve onun arkasındaki alüminyum vites değiştirme pedalları geliyor. Tabi RS logolarını ve turuncuya çalan parçaları da unutmamak lazım. Spor koltuklar sürücüyü iyi bir şekilde sarıyor ve otomobilin sportif ruhunu destekliyor. Bu versiyonda R-Link ekranından RS monitörünü devreye alarak pist günlerinde ihtiyacınız olabilecek tüm göstergelere erişebiliyorsunuz. Sistem biraz yavaş çalışıyor olsa da kolay bir şekilde kullanılıyor. İç mekandaki yaşam alanı ve 300 litrelik bagaj hacmi daha önce testini yaptığım standart Clio ile birebir aynı. Gelelim Clio RS'in merakla beklenen motorine ve sürüş özelliklerine. RS'in kaputunun altında 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motor görev yapıyor. 1.6 litre dedim ancak bu motorun silindir hacmi 1618 cc. Yani sadece 18 cc'lik bir fark neticesinde ne yazık ki bir üst vergi diliminde yer alıyor ve doğrusunu söylemek gerekirse aslında bu motora 1.7 litre dememiz gerekiyor. Her neyse bu 1618 cc'lik motor 200 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor ve sadece 6 kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla alınabiliyor. Yani manuel şanzıman seçeneği ne yazık ki mevcut değil. Motorun gücü iyi ama bahsettiğimiz araç ateşli bir hatchback olunca açıkçası sunduğu performans bana çok iyi gelmedi. Motorun alt ve orta devirlerdeki performansı iyi ama turbo beslemeli olduğu için çalışma bandı dar ve üst devirler diye bir şey söz konusu değil. Tabi istediğiniz zaman 6000 devir seviyesine çıkabiliyorsunuz ama atmosferik bir motordaki daha üst devirlere çıkma performansı, potansiyeli bunda yok. Normal kullanımda geçişlerini iyi bir şekilde yapan çift kavramalı şanzıman manuel kullanımda biraz yavaş kalıyor. Direksiyonun arkasındaki bu alüminyum kulakçıklar son derece kışkırtıcı olsa da gerçek keyif için daha hızlı cevaplar vermesi gerekirdi diye düşünüyorum. Yol tutuş konusunda Renault Sport mühendisleri iyi bir şekilde çalışmışlar. Clio RS yola çok iyi bir şekilde tutunuyor. Devreden çıkartılamayan ESP neticesinde Clio RS zaten her zaman çizgisini koruyor ve siz de güvende oluyorsunuz. Ancak arada keyif yapmak istediğinizde buna izin vermiyor oluşu bence kötü. Süspansiyonların sertliği ise pist günlerinde kesinlikle sizi eğlendirebilir ama günlük kullanımda bence oldukça sert. Özellikle de bozuk zeminlerden geçerken içerideki konfor seviyesi çok büyük oranda azalıyor. Yakıt tüketimi konusuysa tamamen sizin sağ ayağınızın gaz pedalına nasıl davrandığıyla alakalı. Ben Clio RS'i 3 gündür kullanıyorum ve bu süreçte 350 kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 10.7 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Tabii ki altımda böyle bir otomobil olunca sağ ayağıma çok fazla hakim olamadım. O yüzden bu rakamla karşılaştım ama daha performanssız bir kullanım yaparsanız bence 9-9,5 litre seviyesinde bir tüketim değeriyle gezebilirsiniz. Clio RS görünüm olarak iştah kabartıcı.
Performansı ve kullanım özellikleri ise bir önceki neslinde olduğu kadar kışkırtıcı değil ne yazık ki. Sonuç olaraksa sadece 18 cc yüzünden fiyatının abisi Megane RS'e yaklaşıyor olması en büyük şanssızlığı. Görüşmek üzere.